Yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimdeki sweatshirt'ün yapımını paylaşacağım. Bu sene böyle boğazlı, önü fermuarlı veya düğmeli sweatshirt'leri çok fazla gördüm. Onun için ben de yapmak istedim. Kalın kumaş kullanmayın çünkü mevsim birazcık geçiyor. Benim kumaşım 2 iplik ve şardonsuz kumaştı. Onun için tam böyle şu anki havalara uygun oldu. Yani umarım siz de beğenirsiniz. Ben severek giyiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sweatshirt'üm için 1,5 metre ile 1 metre arasında küçük bir kumaşım vardı ve onu kullandım. Gayet de yetti. Çok fazla kumaşa ihtiyacımız yok. Benim kumaşım kırmızı renkte 2 iplik penye ince bir kumaş. Arkası şardonsuz. Şardonsuz ve şardonlu ne demek? Şardonlu olunca içi yünlü oluyor. Böyle polar gibi oluyor. Şardonsuz olunca direkt kumaş oluyor. Ve bir de ribana kullanacağım. Kumaşımı bu şekilde 4 kat seriyorum. Kalıp içinse yine bir sweatshirt kullanacağım. Bu reglen kollu bir sweatshirt ama eğer böyle reglen kollu bir sweatshirtünüz yoksa ve reglen kollu bir şey yapmak istiyorsanız sağ üst köşedeki videoda yaptığım teknikle yapabilirsiniz. Orada normal yuvarlak kollu bir sweatshirtten reglen kollu bir yağmurluk elde etmiştim. Onu daha önce gösterdiğim için şimdi kolay olsun diye bunu yapıyorum. Kumaşımın kat yerine sweatshirtümün kat yerine yerleştirdikten sonra dikiş yerlerinden çiziyorum. Kolunu bu şekilde katlıyorum gördüğünüz gibi. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Parçalarımdan bir tanesini kenara alıyorum ve sweatshirt'ümü yine bunun üzerine yerleştiriyorum. Burada yakasını birazcık daha oyacağım. Ama burada benim sweatshirt'ümün yakası çok oyuk olduğu için ve ben bu kadar oyuk bir yaka istemediğim için biraz daha yukarıdan kesiyorum. Yani sadece nasıl kesildiğine bakıyorum aslında. Arka ve ön parçalarımız hazır oldu. Şimdi kol parçasını yapacağız. Bunun için de kumaşımı 2 kat seriyorum ve kolumu ilk önce bu şekilde yerleştiriyorum. Ve yine dikiş yerlerinden çiziyorum. Çizdikten sonra kolumu bu düz çizdiğim kısımdan yani kat yerini çizdiğim kısımdan ters yöne doğru katlıyorum ve arka tarafını çiziyorum. Burada ben yaka kısmını oymadım, sonradan oyacağım çünkü böyle riske atmak istemedim. Yakası açık olsun istemiyorum ve kolunun yüzünden de tekrardan açmak istemedim. Kollarımı kestikten sonra arka bedenimi bu şekilde çap bölgelerinden yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde iğneliyorum yani. İğneledikten sonra parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Kenarlarına sürfüle çekmeyi de unutmayın. Ve diktikten sonra ön parçamı da bu diğer tarafa yerleştiriyorum. Yine kollarımı bu çapraz olan kısımlarından iğneliyorum. Burada dikkat ettiğim tek şey kol altı kısımlarını birbirlerine denkleştiriyorum. Zaten boyunlarını farklı kesmiştim. Buralardan da düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Diktikten sonra omuz kısımlarından yani kolların ortasından tutup katlıyorum. İyice düzeltiyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden tekrardan düz dikişe dikip sürfüle çekiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Düzüne çeviriyorum. Şimdi yakasının oyuntusunu yapacağım. Gördüğünüz gibi sadece öndeki yakayı devam ettirerek arkaya doğru çiziyorum. Yani aslında yuvarlak bir yaka elde ediyorum. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Ve böylece yakam çok düzgün bir şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kol kısımlarını yapacağım. Kol kısım için ben ribana kullanacağım. Ribanayı da başka hiçbir yerde kullanmayacağım. Ribananız yoksa illa gerek yok. Yani normal kendi kumaşından da yapabilirsiniz. Ama ribanayla çok daha güzel oluyor. Bu şekilde bileğimin ölçüsünün hem enine hem de boyuna 2 katını alıyorum.
Ve bunları aslında olması gereken yöne değil de diğer tarafa doğru katlayıp kenarlarından dikiyorum. Bunu zaten çok fazla yaptım. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu parçaları yarısına kadar katlayıp manşetlerimi elde ediyorum. Şimdi sweatshirt'üm bana düzünden bakarken kolunun ucuna bunları yerleştiriyorum. Açık olan kısım dışarıya doğru bakıyor. Yani kol ucuna ribanamın uç kısımları denk geliyor. Katlı olan kısım sweatshirt'ün içine doğru bakıyor. Buraları ucundan dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde tersine çevirdiğimde kol uçlarım çok temiz bir şekilde hazır oluyor. Şimdi alt kısmı yapacağız. Alt kısım lastikli olacak. Bunun için lastik takmam gerekiyor. Sweatshirt'ümün tersini çeviriyorum ve alt kısmını 2 kez içeriye kıvırarak iğneliyorum. Burada ben ölçerek yaptım. Siz de ölçerek yapın mutlaka. Olmasını istediğinizden daha kısa olmasın. Sweatshirt'ü ilk keserken de bu büzgü payını ekleyin. Çünkü sadece katlama payı değil, büzgü de birazcık topluyor. Yani olmasını istediğimizden katlama payıyla beraber 10-12 santim daha uzun olsun. İğnelediğim yerleri çepeçevre dikeceğim ama arka kısmında bir açıklık bırakacağım. Ve burayı da ben lastiğimin kalınlığına göre katladım. Siz de lastiğinizin kalınlığına göre katlayın mutlaka. İçeride lastik böyle çok boş durmasın, yani ondan daha büyük yapmayın. Diktikten sonra lastiğimin ucuna bir çatal iğne takıyorum ve bu açık bıraktığım kısımdan sweatshirt'ümün alt kısmına yerleştiriyorum. Lastiği ben burada belimin ölçüsünden bir tık daha geniş yaptım. Hani böyle hem toplansın, pantolonun içine koymuşum gibi görünsün, hem de göbeğimi rahatsız etmesin istedim. Lastiğimi geçirdikten sonra dönmediğine emin olup uçlarını birleştiriyorum. Zikzak dikişleri birleştirdim direkt. Ve lastiğimi birleştirdikten sonra bunu da iyice içeriye sokuşturuyorum ve açık kalan kısmı da dikiyorum. Şimdi yakasını yapacağız. Yakası için öncelikle tabii ki yakamın ölçüsünü alıyorum. Ve bu ölçüye uygun kumaşın verevinden, yani çapraz bir şekilde bir parça kesiyorum. Burada boğazlı yapacağımız için parçayı uzun bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Ben burada yaklaşık 20 santim kestim ama onu sonradan kısalttım. Yani bir 14 santim falan yeterli oluyor bu görüntü için. Tabi bunu ikiye katlayacağız. Yani 7 santim bizim aslında boğazımızın boyu olacak. Parçamı kestikten sonra bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve sweatshirt'ümün ön kısmına şöyle minicik bir çıt atıyorum. Tam ortasına atmamız gerekiyor. Ve yaka için kestiğim parçayı yüzleri dışına gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve bu çıt attığım yerden itibaren iğneliyorum. Burayı çepeçevre iğneleyeceğim. Ben yine tabii ki bu verevden kestiğimiz parçayı upuzun kestim. Hani daha fazla kestim ki sonradan işte tekrardan kesmek zorunda kalmayayım. Tam olsun. Sonradan fazlalığını keseceğim zaten. Buraları çepeçevre diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi ben fazlalık kısmımı da kestim. Ve düzüne çeviriyorum. Şimdi bu boğaz kısmına bir fermuar kullanacağım. Bu pantolon fermuarı olarak geçiyor. Metal dişli bir fermuar. Size de bu tarz bir fermuar kullanmanızı öneririm. Çünkü şık duruyor. Fermuarın boyuna uygun bir şekilde bu ön parçadaki çıtı genişletiyorum. Ve buraya fermuarımı yerleştiriyorum. Fermuar dikmeyi bilmiyorsanız eğer sağ üst köşedeki videodan ulaşabilirsiniz. Ve sweatshirt'ümün yapımı bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.